Evet, hakkımda her şeyi öğrendiniz. Sayın Vali, sevgili bakanlar, sevgili konuklar, Vehbi Koç ailesinin sayın üyeleri, bugün gerçekten benim için çok heyecanlı bir gün. Beni aslında tanıyanlar bilir, onu söylemeyi unutmuşlar. Ben her hafta yaptığım laboratuvar toplantısında bile heyecanlanırım yani konuşmadan önce. O yüzden bu bugüne ait bir şey değil. Fakat insan annesinin önünde konuşunca biraz zorlanıyor. Herhalde en çetin işlerden bir tanesi o. Bunun yanı sıra çocukluktan beri çok yakın ilişkilerimizi sürdürdüğümüz dostlarım burada. Ailemin üyeleri burada. Belki de en önemlisi beraber çalıştığımız, benim laboratuvarımdan büyüyüp meslektaşım olan tam 4 tane üyemiz burada. Onlar da bu günü benim için daha da özel hale getiriyorlar. Ben aslında 25 sene önce Türkiye'den gittiğimde böyle bir törenin parçası olacağım bir gün hiç hayal bile etmiyordum. Aslında hala bile etmiyorum. Biz çocukken bizim ideallerimizden biri Vehbi Koç gibi olmaktı. Başarı denince onun ismi Atatürk'ten sonra, İnönü'den sonra işte Vehbi Koç diye annemiz babamız bize anlatırken bunları anlatırdı. Aslında onun için söylemek istediğim şey bilim insanlarının, sanatçıların hep yaşadıkları bir şey. Yani zamanın ilerisinde olmak gerçekten çok zor bir şey. Çok nadir görülen bir şey. Ama zamanın ilerisinde olup da başarılı olmak daha da zor bir şey. Vehbi Koç bunu başarmıştı ve onu başarırken hem alçak gönüllü kalmayı hem başarısının ürünlerini başkalarıyla paylaşmayı öncelikli olarak düşünüyordu. O yüzden benim için çok önemli olan bir insan ve bu ödülü almak da o nedenle benim için çok büyük bir onur. Bugün nelerden konuşacağımı düşünürken aslında sizi bilimsel konularla hiç sıkmamaya karar verdim. Önce neden bilim adamı olmam gerekti onu anlatmak istiyorum kısaca. Tabii birincisi bilim hakikaten insanı dünyanın her tarafından genç, parlak zihinlerle bir araya getiriyor. Burada benim olmamın en önemli nedeni, işte benim de beraber çalışma fırsatı bulduğum bu genç, parlak arkadaşlar. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. İkincisi bizim ailede çok yetenekli insanlar var. Hep burada birkaç tane aile sanat eserini getirdim bizim çocuklardan. Bu abinin heykelleri, ablanın resimleri, işte yeğenlerin resimleri. Bu da benim resim. Dolayısıyla benim bu alanda fazla bir yere gidemeyeceğim erkenden belli olmuştu. Annem sağ olsun resim yapardı falan dedi ama sonucunu söylemedi Allah'tan. O yüzden ben de mecburen başka konulara ilgi duymaya başlamıştım. Epey bir daireler çizdikten sonra bana heyecan veren bir konuyu nihayet 1990 senelerinde bulmayı başardım. O da aslında bundan başka çalışmalarımdan bahsetmeyeceğim. O da bu basit hücreye olan müthiş bir ilgimden kaynaklandı. Bu gördüğünüz bir yağ hücresi şurada. Fakat bu olgun yağ hücresi oluşmadan önce muazzam bir dönüşüm süreci yaşıyor. Yani şu içerisinde hiç yağ taşımayan, bir deri hücresinden farkı olmayan bir hücre gerekli sinyalleri aldığında bu yolda ilerleyerek çok inanılmaz bir transformasyon gösteriyor. Benim de ilk merak ettiğim konu bu hücrenin bu dönüşümü gösterirken hangi yollardan geçtiği, hangi mekanizmalarla bunu başardığıydı. Tabii 90'ların başında bunun biyolojik olarak, sağlık olarak, hastalık olarak bir anlamı var mı yok mu bilinmiyordu. O sadece bir meraktan başlamış bir konuydu. Fakat onu takip eden senelerde
aslında insan türünün devamı için en önemli mekanizmaların yağ dokusu tarafından kontrol edildiğini öğrendik. Örneğin açlıkla mücadele etmek için, ki neslin devamı için çok gerekli bir şey, mutlaka yağ dokusunun sağlıklı çalışması gerekiyor. Çoklukla uğraşırken insanın başına dert olmaya başlayan şey yağ dokusu. Bu Rönesans döneminde aristokrasinin yaptığı resimlere bakarsanız pek zayıf insana rastlamanız mümkün değildir. Bir de daha çok gözümüzden kaçan, son senelerde çok ilgimizi çeken bir şey, yağ dokusunun emzirme döneminde oynadığı hiç beklenmeyen, emzirmeyi destekleyen bir rolü var. Yani insanın idamesi için, canlıların, memelilerin idamesi için en önemli koşullardan bir tanesini destekleyen dokulardan biri. Bunun dışında çok da cazip olmayan tabii fonksiyonları da var yağ dokusunun. Aslında bu resmi buraya koymadan önce epeyce düşündüm. Sonra da tabii şimdi rütükle falan başımız belaya girmesin diye şöyle bir sansür koyayım dedim. Bu Lucien Freud tarafından yapılmış bir tablo. Ben aslında bu tabloyu gördüğüm zaman çok kıskançlık krizleri geçirmiştim. Çünkü bir tanesi tabii bu tabloyu çok iyi yansıttığı için. İkincisi de bu tablonun tam 33,6 milyon dolara satıldığı için. O zaman tabii düşünmüştüm, aslında 33 milyon dolar bizim laboratuvarımızda olsa biz bu tabloyu değiştirebiliriz. Gerçek hayatta değil. Evet, çek defterlerinizi çıkarmanıza gerek yok. Sonra düşünüyordum, acaba yaptığımız çalışmaları mı anlatsam, şimdi gece saat 9'da acaba insanlar çıkmaya başlar mı odadan diye. Sonra bundan vazgeçip size başka bir hikaye anlatmaya karar verdim. O da fille ilgili. Fil tabii çok majestik bir hayvan. Hepiniz görmüşsünüzdür mutlaka. Ama başlamadan önce size sormak istediğim bir soru var. Fille ilgili. O da bu. Filin saçı var mı? Var mı fikri olan? Peki o zaman size ben biraz yardımcı olayım. Company! Sarah! Oh, the aim of our patrol is a question rather droll. For to march and drill over field and hill. Bu bizim çocuklar büyürken aslında en çok zevk aldığımız filmlerden bir tanesi buydu. Jungle Book diye. Disney'nin 50 sene önce yaptığı gerçek bir başyapıt yani. Benim hayranlık içerisinde onlarca kere seyrettiğim bir film. Peki yardımcı oldu mu bu size? Tekrar soruyorum. Filin saçı var mı? O zaman bir daha deniyoruz. Company! Sarah! Oh, we march from here to there. And it doesn't matter where. You can hear us push through the deepest bush. Up, through, oh, with a... Evet, sorunun cevabı filin saçı var. Ve çok ilginç bir konu. İlk defa Royal Society'de bir yayında 300 sene önce Leeuwenhoek tarafından yazılmış. Leeuwenhoek da mikroskopu bulan kişi, belki duymuşsunuzdur. Bu adam nereden aklına gelmişse yani mikroskopun altında ilk defa filin saçına bakmayı düşünmüş. Bakıyor, sonra o konuda bir yayın yapıyor. Fakat ondan sonraki 300 sene boyunca yani filin vücut kıllarının farkına bile varılmıyor. Dolayısıyla bu konuda bir çalışma yapılmıyor. Ta ki geçen seneye kadar. Ve bu yayın çok ilgimi çektiği için sizlerle paylaşmak istedim. Bu gerçek yani. Size anlattığım hikayelerin %90'ı gerçek. %10'u fantezi. Burada bir çalışma yapılıyor. Ve filin aslında saçlarının diğer tüm memelilerden değişik bir özelliği olduğunu fark ediliyor.
Memelilerin ortak özellikleri bir saçları olması, bir de süt vermeleri memeli oldukları için. Fakat bu filde yapılan çalışmada çok bambaşka bir özelliği ortaya çıkıyor. Bu çalışmadan söyleyeceğim bir iki noktada. Tüm memelilerde kıllar yalıtım amacıyla kullanılıyor. Yani sıcaktan, soğuktan korumak için, ısıyı korumak için. Filde ise sadece filde tam tersi. Yani fil kıllarını soğutma amacı için kullanıyor. Çünkü yüzey kütle problemi olan bir hayvan ve vücut ısısının %20'si bu kıllar tarafından kontrol ediliyor. Yani eğer filin kılları bu şekilde gelişmiş olmasaydı fil fokur fokur kaynayıp yok olacak, koskocaman bir hayvan haline gelecek. Ve bu ayrıcalığın nedeni de kılların dağılımı ve yönünün tasarımıyla ilgili. Ve bu işte bir mühendisle bir biyolog bir araya geliyorlar. Bunun güzel bir işte formülünü çıkarıyorlar. Heat transfer modelleri kurarak ve bu teoriyi ortaya çıkarıyorlar. Bu çalışma benim çok ilgimi çekti. Sizinle paylaşmak istedim. Nedenlerini de söyleyeceğim. Bir tanesi ayrıntının önemi. Mustafa Bey biraz önce bahsetti. Biz ekonomik olarak çok büyük ilerlemeler kat ettik. Yani birçok filler ürettik Türkiye'de. Ama o fillerin saçlarını da yerine koymamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte başarılı, kalkınmış, çağdaş bir ülke olmak için. Yani bazen büyük bir cismin üstündeki küçük bir ayrıntı önemsiz gelebiliyor. Onları sıralamama gerek yok yani hangi büyük cisimlerin üzerinde hangi ayrıntıların yerine oturmadığını. Aslında bundan daha önemli olan şu noktalar. Bu araştırma Princeton'da bir lisans öğrencisi tarafından yapılıyor. 20 yaşında bir çocuk yani bunu yapan. 20 yaşında çocuğun aklına geliyor. Benim de yani bundan lisede okuyan 16 yaşındaki oğlum sayesinde haberim oldu. Yani bizim oğlan üniversite başvurularını yaparken baba bak filin saçı varmış falan diye bir şey söyledi. Şunu okuyalım falan dedim. Ve sonradan bu hikayeyi burada size anlatmaya karar verdim. Bu kadar basit bir şey yani. Çok son derece basit bir araştırmanın sonucundan yepyeni bir biyolojik kurgu ortaya çıkıyor. İnanılmaz bir şey yani. Bazen milyarlarca dolar paralar harcanıyor ama hiçbir şey bulunmuyor. Bununla ilgili yorumumu da kendime saklayacağım ama bu ayrıntıdan zaten bahsettim. Peki böyle bir şey yapmak insanın aklına nereden geliyor diye düşünmek lazım. Burada da işte bilimin gerçekten en önemli ögesi, yani bilim eğer bir filse o filin saçı merak. Yani merak olmadan bilimsel ilerleme olmuyor. Büyük keşifler olmuyor. Bu tabii bizim kültürle çok iyi bağdaşan bir şey değil yani. Biz mesela diyoruz ki insanın başına ne gelirse işte ya meraktan gelir. Dolayısıyla kötü bir şeymiş gibi çocuklara öğretiyoruz merakı. Ve bu merakla ilgili aslında söylemek gereken şey hem toplum olarak hem ülke politikası olarak hem devlet olarak hem hükümet olarak ürünlerle, teknolojik gelişmeyle, işte piyasaya çıkıp satılacak şeylerle saplantımız var. Benim de var yani. Ben de istiyorum ki yaptığım her şey işte ürüne dönüşsün. Halbuki böyle düşünerek ürün falan olmuyor maalesef. Merakla yapılan şeylerden ürünler çıkıyor. Bitirirken konuşmamı vereceğim size birkaç tane örnek. Peki bu abuk subuk projeyi bu öğrenci nasıl yapıyor Princeton gibi bir yerde? Çünkü özgürlük ortamında zihinsel faaliyetlerini sürdürebildiği için. O zaman bu özgürlük ortamını genç zihinlerin açılıp kapasitelerini görebilmeleri için, ülkelerine, insanlığa katkıda bulunmaları için yaratmamız gerekiyor. İstediğimiz kadar üniversite kuralım. Bu ortamı yaratamazsak o üniversitelerden istediğimiz ürünü, ilerlemeyi elde etmemiz mümkün değil. Yani belki işte filin üstündeki saçlardan bir tanesi bu diye düşünebilirsiniz.
Peki nasıl yapıyor? Yani bu adam gidiyor, 20 yaşında bir çocuk diyor ki hocam diyor benim aklıma böyle bir fikir geldi. Filin saçına bakacağım ben diyor. Siz düşünün yani siz üniversitedeyken gidip bir hocanıza söyleseydiniz böyle bir şey. Hoca acaba ne derdi yani? Ya da TÜBİTAK'a bir proje yazsaydınız. Sadece TÜBİTAK değil yani Amerika'daki Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne bir proje yazsaydınız. Size yani garanti ediyorum bunu kimse okumazdı yani. Bu proje çöpte sonlanabilirdi. Çocuk da bunu yapamazdı. O zaman sadece devletin verdiği kaynakları kullanarak yaratıcı işler ortaya çıkartmak mümkün değil. Yani bunu aklından çıkartmak lazım. Herkesin buna katkıda bulunması lazım. Amerika'da en yeni bir araştırma yapıldı. Ben çok çarpıcı buldum yani. Devletin verdiği fonlar en sıkıcı projelere veriliyor. Yani en büyük katkıyı yapmış projelerden 1000 tanesi sıralanıyor. Bunların içerisinde hiç devlet tarafından fonlanmış proje yok. Bu devlet önemsiz demek değil. Tabii ki devletin altyapının büyük bir kısmını sağlaması gerekiyor. Çünkü bu altyapı araştırmaları yapılmadan onun üzerinde yaratıcı bir platform oluşmuyor. 8. madde, 300 yıldır kimse bundan bahsetmiyor. Herkes hayvanat bahçesine gidiyor falan da. Bir çizgi film artisti nasıl yani fark ediyor filin saçı olduğunu? Dikkat ettiniz mi? İki gösterdiğim şey aynı filmin birbirinden 10 dakika arayla çekilmiş, birbirine çok benzer sahnesi. Birinci sahnede kaçırıyor çizen filin saçı olduğunu ama ikinci sahnede ekliyor saçları. Yani sanat ve kültür aslında bilimin ayrılmaz bir parçası. Sadece formülleri ezberleyerek, biyolojik yolları hatmederek yaratıcı olmak mümkün değil. Yani mutlaka bizim çocuklarımıza sanat, kültürün dokunmasını sağlamamız lazım. Çünkü sahaları birleştirince en güzel şeyler ortaya çıkıyor. Peki diyorum 50 senede bu filmi yüzlerce milyon kişi seyrediyor. Ama neden hiç kimse farkına varmıyor? Hiç kimsenin aklına gelmiyor. Ama bu 20 yaşındaki çocuk bu filmi seyrederken aa diyor bir yerde filin saçı var öbür tarafta yok. Ben buna bir bakayım diyor. İşte bunun adı da eğitim. Yani bunu görebilecek gözleri, bağlantıları çocuklara erken yaşta vermemiz gerekiyor. Yoksa 100 milyon tane çocuk işte Jungle Book filmini seyrediyor. Hoplaya zıplaya Bare Necessities şarkısını söyleyerek hayatına devam ediyor. Aralarından bir tanesi de böyle. Herkes bunu yapacak değil ama bu kişinin çıkması lazım. O 100 milyon insandan bir tanesinin o saçları görmesi, o sahaları birleştirmesi, düşünmesi, sistemi zorlaması gerekiyor. Evet, bu kadar size hikaye anlattım. Bu işin sonunda ne oluyor? Yani tamam bu çocuk filin saçının soğuttuğunu bulmuş da yani ne olmuş kardeşim bundan diye düşünenler vardır aranızda. Bundan tabii çok acayip bir şey oluyor aslında. Bu kıl tasarımı ve ısı transfer özellikleri aslında aşırı sıcaklarda kullanılabilecek askeri ve sivil uygulamaları olan özgün bir malzeme üretiminde kullanılmak üzere lisanslanıyor, üretime geçiyor. Cambridge'de bunu üreten firmada 375 milyon dolara satılıyor. Yani bunu da anlatmamın bu şekilde nedeni benim çalıştığım alanda yani sağlık alanında, bilim alanında benim aklıma gelen yani hakikaten gidişatı değiştiren en büyük buluşlar nereden gelmiş diye. Bunların aslında hepsi çok acayip yerlerden geliyor. Yani istiyorsanız birkaç tane örnek vereyim. Örneğin kansere yol açan, kanser genleri konseptinin ortaya çıkması tavuklarda bir lösemi virüsü üzerine çalışan bir acayip bir insanın çalışmalarından ortaya çıkıyor. Yani yine aynı şeyi söylüyorum. Yani ben tavukta lösemi çalışacağım diye bir yere başvuruda bulunsanız herhalde size gülerler yani. Bugün kullandığımız bütün DNA teknolojilerini, aşıları, proteinleri, antikorları üretmemizde çok önemli rol oynayan, yani DNA'nın bir organizmadan bir başka organizmaya aktarımı. Yani bütün düşündüğümüz, bulduğumuz şeyleri zihinsel olarak bir tablonun içerisine yerleştirmemize yardımcı olan evrim kavramının altyapısını oluşturan şey aslında bir nevi
böyle bakterilerin seks hayatıyla ilgilenen bir adamın çalışmalarından geliyor. Yani bir bakteri kendi DNA'sını başka bir bakteriye verirken neler oluyor falan diye düşünürken DNA rekombinasyonu bulunuyor. DNA rekombinasyonu bulununca da zaten ilk yaşam bilimlerindeki büyük patlama meydana geliyor. Veya bir hücrenin işte başka bir hücreyle birleşir mi diye bir adamın aklına bir acayip bir fikir geliyor. İşte bir kanser hücresiyle bir deri hücresini bir araya koyuyor. Bakıyor ki daha büyük bir kanser oluşuyor. Ondan sonra o deri olmadı diyor. Onu işte kas hücresiyle koyuyor, yağ hücresiyle koyuyor, damar hücresiyle koy Allah koy derken sonra bir günde bir B hücresiyle bir araya getirince işte antikor üreten şeyler ortaya çıkıyor. Bütün bugün kullandığımız teknolojiler, bütün aşılar, aşı konseptine dayalı buluşlar hepsi bundan çıkıyor. İşte Maya'nın bilmem nesini çalışan bir adam kolon kanserine bir tedavi buluyor. Bu tabii amaçsız herkes araştırma yapsın demek değil. Ama merak olmadan büyük devinimler olmuyor. Yani o yüzden merakın önemini bizim hem bilimi uygulayan insanlara, uygulayacak insanlara hem de destekleyip fonlayacak insanlara mutlaka anlatmamız gerekiyor. Bu tabii görev bana da düşüyor. Yani sonuçta düşündüğüm zaman bana en müthiş şeyler hakikaten eğitim, kültür, bilim geliyor. Yani o da Vehbi Koç Vakfı'nın bundan 44 sene önce belirlediği vizyon. Başlarken söylemiştim, hakikaten zamanın ilerisinde olmak zor iş. Biz aradan 50 sene geçmiş, daha hala Vehbi Koç'un anlatmaya çalıştığı vizyonu belki tam anlayamadık. Nasıl ileri götüreceğiz? Bu klasik ekonomik araçları kullanarak geleceğimiz yere kadar geldik. Bundan sonra bilimle zihinsel dönüşümümüzü nasıl gerçekleştireceğiz? Onun hayatından öğrenecek çok şeylerimiz var. Son olarak neden bu ödüller önemli? Bir de niye bilimle uğraşıyorum onu söylemek istiyorum. Yani 3 tane nedeni var. 3 tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi bazen hakikaten bilim insanı çok yoruyor. Mesela yaptığınız 100 işten 99 tanesinin başarısız olduğu bir iş hayatı düşünebiliyor musunuz? Bizim günlük hayatımız o şekilde geçiyor. Aklımıza gelen 100 fikirden 99 tanesi yanlış oluyor. Yaptığımız 100 deneyden 99 tanesi çalışmıyor. Yani devamlı böyle bir ritimde geçiyor. Ve bazen hakikaten insan tekrar sabah kalkıp da laboratuvara gidecek enerjiyi bulamayabiliyor. İşte öyle zamanlarda bu tür ödüllerin bize hakikaten çok büyük motivasyon verdiğini bilmenizi istiyorum. İnsanın yaptıklarının ufak tefek de olsa fark edilmesi çok güzel bir şey. Ve bilim insanlarının da ona ihtiyacı var. Yani sadece işte mankenlerin, sanatçıların değil, bilim insanlarının da ona ihtiyacı var. Ve o yüzden çok teşekkür ediyorum onları kattığınız için. İkinci söyleyeceğim şey, bir gün Richard Feynman'ın hayatını okuyordum. Orada bir hikaye anlatıyor. İşte Princeton'da doktora yapmaya gidiyor. Ve o zaman Princeton'da müthiş efsane fizikçiler var. İşte Wolfgang Pauli var, Albert Einstein var, Archibald Wheeler var, efendime söyleyeyim, John von Neumann var. Hakikaten yani bir öğrenci için çok inanılmaz bir şey. Sonra işte bir tez yapacağı konuyu falan millete anlatırken işte o fizikçiyle konuşuyor, bu fizikçiyle konuşuyor. Hepsi buna diyor ki oğlum bu çalışmaz yani bu fikir diyor. Sonra işte Archibald Wheeler'la konuşuyor. Archibald Wheeler da diyor ki tamam sen bunu bizim gel bir bölümde anlat diyor. Çocuk bir gidiyor ön sırada işte Albert Einstein oturuyor. Orada Newman oturuyor, von Herren oturuyor, Pauli oturuyor falan. Tabii çok panik oluyor. Sonra aynı şeyi buna tekrarlıyorlar. Fakat Archibald Wheeler diyor ki ben diyor bunu düşündüm diyor. Belki çalışabilir bu şey diyor. Onun üzerine işte tezine başlıyor. Tam 17 sene bu fikirle uğraşıyor. 17 sene sonunda farkına varıyor ki hakikaten bu fikir yanlış yani çalışmıyor. Fakat orada başka işlerle uğraşıyor ve işte fizikte Nobel ödülü kazanıyor. Sonra anılarını yazarken diyor ki %100 yani diyor eminim diyor. Wheeler da bunun çalışmayacağını biliyordu yani diyor o zaman.
Ama bu çocuk soğumasın fizikten, gelsin yani belki başka bir işler yapar, hayra dokunur diye. Ona diyor ki belki çalışabilir falan diyor. İşte bunun adı mentorluk. Ve hakikaten yani bilim yapmanın, benim yaptığım işi yapmanın en doyurucu taraflarından bir tanesi o. İşte burada Ebru var. 2 tane tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi var. Güneş ve Ekin. Ankara Üniversitesi'nde Erkan Yılmaz burada. Bu insanlar da Brezilya'dan, Japonya'dan, Çin'den, Hindistan'dan her taraftan insanlar geliyor. Bütün ömrüm boyunca birkaç tane yani bir tane Richard Feynman'ın hayatını değiştirebilsen çok büyük insanlığa katkı yapabilecek bir insana yolunu açmış olabiliyorsunuz. Kendinizin yapmasına gerek yok. Beni en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi o. En sonuncusu da aslında en iyisini en sona sakladım. Her gün işe gidince hiç kimsenin görmediği, hiç kimsenin bilmediği, daha önce hiç farkında olmamış bir şey görme olasılığı var. Yani böyle bir hayat olabilir mi başka bir alanda? Onun heyecanı işte belki bugün yani gördüğün şey tabii hiç kimsenin umurunda olan bir şey olmasa bile daha önce başka hiç kimsenin bilmediği, görmediği, duymadığı bir şey. O heyecanla ben işte Şerif'in söylediği gibi sabahın 5'inde kalkıp haftada 100 saat çalışmaktan yıllar boyunca hiç gocunmadım. En çok keyif aldığım şeyler bunlardı. Tabii bu işleri yaparken insanın ailesine çok külfeti oluyor. O yüzden benim aslında hayatta aldığım en büyük ödül Selen. Ve onunla beraber Selen tüp bebek uzmanı. Ben de genetikçi olunca işte çocuk yapma konumuzda çok efsaneler var ama doğru değil hiçbiri. Çocuklarımız, annem, kardeşlerim, aile üyelerim, dostlarım ve öğrencilerim hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsine minnetlerimi sunuyorum. Beni bu gecenin bir parçası yaptığınız için ve de salonu terk edip gitmediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.